Şu anda tabii Covid-19 dönemindeyiz. Karantinalar var. Evet. Evlerimizdeyiz ne yazık ki. Fakat evlerimizde olduğumuzda çatışmalar azalmıyor. Hatta daha da fazla çatışmalar yaşadığımızı Evet. söyleyebiliriz. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri online ortamda da işe yarıyor mu sence? Yani yüz yüze kadar etkili mi sence gerçekten? Yapabiliyor Aslında muyuz bunu? çok güzel bir soru bu Kayhancığım. Çok teşekkür ederim bunu sorduğun için. Hani bu değişik platformlarda çok konuşuldu. Hı hı. Sen de bunu Hı deneyimliyorsun. hı. Sen de eğitimlerine Hı hı. online devam ediyorsun. Ve demin bahsettiğim Türk zekası ve uyumluluğuyla hemen bütün sistemler oluşturuldu, kuruldu, Hı değil mi? hı. Hı hı. Devam ediyor. Şimdi online'da çözüm yollarının kullanılması şeyine, mantığına ve sistemine ben inanıyorum. Hı hı. Ama şu da yanlış biliniyor şu anda. Mesela online arabuluculuk veya online dispute resolution dediğimiz yani çevrim içi uyuşmazlık çözümü tam anlamıyla uygulanmıyor aslında. Hı. Biz sadece pandemi nedeniyle işte FaceTime'la, Zoom'la Hı. yapılan görüşmelerle bu işin online yapıldığını düşünüyoruz. Halbuki o değil. Değil. Sadece görüşme kısmını fiziksel temas olmadan tamamlayıp diğer kısmını gene Hı hı. prosedürler neyse çok yoğun da bir prosedür var bizim iç hukuk sisteminde özellikle. O öyle devam ediyor. Ama tamamıyla online'a da döndüğünde pandemide duygular eksik kalıyor deniyor, düşünceler eksik kalıyor deniyor. Evet, bunların önemli olduğu alanlar var fakat bazı sektörlerin işlerinde bu kadar etkin değil. Yani Hı. özellikle ticari uyuşmazlıklarda Hı hı. çünkü bu duyguların aranacağı şey daha çok işte aile uyuşmazlıklarında olabilir. Ne bileyim miras vesaire gibi uyuşmazlıklarda olabilir. Veya yani birbirleriyle yakın connection'ı olan, birbirlerine farklı ego patlamaları yaşamış uyuşmazlıklarda, tarafların olduğu uyuşmazlıklarda önemli. Ama daha commercial bazda yaptığımızda, daha ticari bazda yaptığımızda sen bir matematik üzerinden, bir strateji üzerinden gittiğin için, baştan sona bir strateji işi olduğu için arabuluculuk Hı bence hı. online'da da çözüm oluyor. Hı Ya ben hı. kendi açımdan sıkıntı yaşamıyorum en Hı hı. azından. Serdar'cığım biliyorsun Türkiye'de sadece hukukçular arabuluculuk yapabiliyorlar. Fakat hukukçuların dışında da arabuluculuk yapmak isteyen insanlar var. Var. İnananlar, yani bu işe inanan insanlar var Evet. gerçekten. Özellikle mesela şirketlerde bu çok karşıma çıkıyor. Çünkü arabuluculuğun en değerli değerlerinden bir tanesi bunun gizlilik ilkesine sahip olması. Yani gizli Evet. bir şekilde tarafları bir çözüme ulaştırabiliyorsunuz. Şirketler bunu kendi aralarında, kendi içinde çözmek isteyebiliyorlar. Çünkü bir dava açılsa yani hesap verdikleri bir hissedar topluluğu var, medya var. Evet. Bunun olmaması için çalışmaların biz şirketler içerisinde çözebileceğini düşünüyoruz. Fakat avukat ya da işte hukukçu olmak zorunda değil mi bunu yapan? Yani biz aslında vereceğimiz eğitimlerle, yapacağımız çalışmalarla iş yeri içerisinde de bu arabuluculuk sürecini gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi şöyle, aslında gerçekten önemli bir konuya parmak bastın. Şimdi bu konudaki benim samimi fikirlerimi herkes bilir ve bizim avukat meslektaşlarımız zaman zaman da tepki gösterirler. Hı hı. Eee, Ben de avukatım, yıllarca avukatlık yaptım, bıraktım. Sonra biliyorsun bu uyuşmazlık çözüm işini daha benimsedim, sevdim ve aşağı yukarı 15 senedir bu işin içindeyim. Şimdi hukukçu olma zorunluluğu benim aslında çok benimsediğim bir durum değil. Hı hı. Çünkü hukukçu olmanın katkısı var. Ama avukat olmak daha da tuhaf. Çünkü aynı anda avukatlıkla arabuluculuk yapmak çok sıkıntılı bir şey. Yapamazsın. Avukat olmak taraf olmayı gerektirir. Arabuluculuk tamamen tarafsızlık üzerine kurulan bir şey. Ve bizim ülkemizdeki kurguda avukatların arabuluculuk yapıyor olması ve sadece hukukun elinde kalması dedim de bahsettiğim gibi formatın da hep çok aşırı hukuki olmasına neden oldu. Esneklik ortadan kalktı. Dünyada aslında hiç hukukçu olma zorunluluğu yok birçok ülkede. Tabii ki senin gibi çok kıymetli insanlar, başka disiplinlerden insanlar, o alanda uzmanlaşmış insanlar kendi profesyonellik alanlarını artı belli arabuluculuk eğitimleriyle bu işe çevirebiliyorlar. Bence Türkiye'de de olması gereken bir anlamda buydu. Ama şu anda gördüğüm o ki o mümkün görünmüyor. Çünkü yargının yükünü azaltmak yaklaşımı da var ve daha çok böyle bir arabuluculuk üzerinden hani yargının yükünü azaltmayı hukukileştirip bir sistem oluşturulmuş gibi görünüyor bizde. Ama Singapur Konvansiyonu dediğimizde Türkiye'de üye ülke olduğu için
mecliste onaylanması yapıldıktan sonra, ratification'dan sonra Singapur Konvansiyonu aslında bence birçok kişiye çok geniş bir arabuluculuk yapma alanı yaratacak. Hukukçu olma zorunluluğu yok orada. Çünkü konvansiyonda diyor ki tanım mediator, yani arabulucu. Arabulucu olarak tanımlanabiliyor olması taraflarca yeterli. Dolayısıyla bu nedir? Senin de şimdi sen de yurt dışında yaptığın akreditasyonların var. Aslında rahatlıkla bu İngiltere'de yaptın bu işi. Dolayısıyla demek ki Singapur Konvansiyonu kapsamında bunu sen rahatlıkla yapabilirsin. Bizim biliyorsun farklı bir inovasyon yaptık. Değişik bir iş modeli oluşturduk ADR İstanbul'da. Dedik ki danışma kurulu üyelerimiz olsun ve danışma kurulu üyelerimiz farklı sektörlerden olsun ve o sektörlerin uzman kişileri onlar aynı zamanda ve kendi uzmanlık alanlarına gerekirse yurt dışından arabuluculuk eğitimi de alsınlar. Bunu birleştirerek bizim uzmanlarımız da olsunlar aynı zamanda. Dolayısıyla bu nedir? Bir dünyada uygulandığı yöntemler, Avrupa'da, Amerika'da uygulandığı yöntemlerle iş yapabiliyor olmamız. Eğitimlerimizde düşündüğümüz ne? Daha niş alanlarda eğitimler yapalım. Kendi arabulucularımızı bizim uluslararası standartlarda, uluslararası akreditasyonlara açık hale getirelim. Dolayısıyla bütün bunları başardığımızda ben birçok kişinin de arkamızdan geleceğini tahmin ediyorum. Merkezlerin de ve hepsiyle her zaman işbirliği yapmaya da açık olacağız. Onun için de daha hızlı lider olabiliriz bölgede. Yani bölgede lider olmak sadece ADR İstanbul için değil, Türkiye'nin o işte yetkin olması önemli.